Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok genel bir konuda bir konuşmak istiyorum. Uzun zamandır, yaklaşık 15 yıldır aktif bir şekilde fitness eğitmenliği ve personal trainerlik yaptım İstanbul'da. Ve artık İstanbul'dan ve Türkiye'den çok uzak bir ülkede ikamet ediyorum. Ve geçtiğimiz bu 15 yıl boyuncasında sürekli insanların bana sordukları ve benim de insanlardan aldığım geri bildirimler sonucunda bu videoyu yapmaya karar verdim. Bugünkü videonun konusu sizlerin, yani daha doğrusu spora hiç başlamamış ve başlamayı düşünen insanların bir egzersize başlama rehberi oluşturmak istiyorum ve bunu bölümler halinde ayırarak hangi adımları atması gerektiği ve hangi sorulara cevap bulması gerektiği konusunda geçmiş yıllarda yaşadığım tecrübeler ve binlerce insanla etkileşim sonucu oluşturmuş olduğum bazı bilgi birikimlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu video 3 ana başlık halinde bazı sorulara cevap bulmaya çalıştığımız bir içerikte olacak. İlk bölümdeki kısmımız egzersizlere ve antrenmana başlarken hazırlık süreci, yani neye karar vereceğimiz ve nasıl yapacağımızla ilgili bazı soruları, cevaplarını bulmaya çalışacağız. İlk cevabını bulmaya çalışacağımız sorumuz şu olacak: hedefimiz ne ve biz bu hedefe ne kadar sürede ulaşacağız? Yani hedef ve zaman aralığımız ne olacak? Genelde insanlar spora başlarken ya kilo verme ya da kilo alma olarak genel iki ana başlıkta motivasyonla başlıyorlar. Bunu daha sonrasında işte daha fazla fit kalma ya da işte kaslarını güçlendirme, güçlenme, hareketsiz yaşam sonrasında birazcık daha bedenini hareketlendirme olarak alt başlık halinde sıralayabiliriz. Ama genelde insanlar ya kilo almak ya da birazcık daha kilo vermek için spora başlıyor olacak. Biz bu hedefi koyarken, sizin için ne olursa olsun hiç fark etmez, hedefi koyarken muhakkak ortaya bir de bu hedefe ne kadar sürede ulaşacağınızın bir gerçekçi bir zamanını ortaya koymanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, iki farklı hedeften ilerleyecek olursak, atıyorum, çok farazi konuşuyorum, lütfen rakamlara aldırmayın. 100 kilo olduğunuzu varsayalım ve toplamda 70 kiloya inmek istiyorsunuz ve 30 kiloluk bir hedefiniz var. Peki bu hedefinizdeki 30 kiloyu ne kadar zamanda vermek istiyorsunuz? Ortalama aylık vereceğiniz kilonun miktarı ne olacak? Bunların hepsini detaylı bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde düşünerek bir cevap bulmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 30 kilo verecek olan bir kişi her ay ortalama 2 ile 2,5 kilo arasında verdiğinde toplam süresi 1 yılı bulacak bir şekilde bir ortaya gerçekçi bir hedef çıkıyor. Çünkü ilk başlarda hepimiz biliyoruz ki ilk başlarda insanlar kilolarını hızlı bir şekilde veriyor. Fakat belli bir zaman sonrasında bir plato evresi oluşuyor ve kilo verme tamamen duruyor. İşte burada bizim ortalamaya vurduğumuz bu 2,5-3 kilo devreye giriyor ve ilk başlardaki verdiğiniz bu yüksek kiloların daha sonra zamanla düştüğünü göreceksiniz ve bir yılın sonunda hedeflediğiniz 30 kiloya ulaştığınızı çok rahatlıkla görebileceksiniz. Fakat bir yıllık bir süre yerine daha gerçekçi olmayacak bir zamanlama ortaya koyarsanız, örnek veriyorum, ben her ay 10 kilo vereceğim ve 3 ayın sonunda da 30 kilo vereceğim. Bu mümkün olabilir mi? Belki yüksek kilolardaki insanlar için mümkün olabilir. Fakat herkes için bu geçerli değil maalesef. Çünkü burada bazı insanların sağlıklı beslenme programını uygulayabilme veya uygulayamama ya da antrenman programlarında yeteri kadar verim alma ya da alamama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ama bu ilk sorumuzun cevabı bizim için çok kritik. Hedefimiz ne olacak ve biz bu hedefe ne kadar zaman sonrasında ulaşacağız? Bu birinci sorumuz. Buna gerçekçi bir şekilde yanıt aramaya çalışın. Çünkü bu sizin ana çıkış noktanız olacak. İkinci cevap bulmaya çalışacağımız sorumuz ise yöntem belirleme olacak. Biz hedefimizi ortaya koyduk. Kilo almak olacak. Örnek veriyorum, genç bir arkadaşımız için konuşacak olursak çok zayıftır belki vücudu ve birazcık vücudunu kaslandırmak ve kilo almak istiyor olabilir ve zamanını da gerçekçi bir şekilde ortaya koymuştur. Peki bunu yaparken yöntemi ne olacak? İşte burada da devreye hangi spor branşını seçmesi gerektiği ortaya çıkıyor olacak. Seçtiği spor branşının da hangi antrenman kısmı olduğu daha sonrasının konusu. Ama burada önemli olan ortaya koyduğunuz hedefi hangi spor
branşıyla gerçekleştireceğinizi ortaya çıkaracak. Örnek veriyorum, yine hiç kafa karıştırmadan kilo vermek üzerinden devam edelim. Siz kilo vermek istiyorsunuz ve 30 kilo vermek istiyorsunuz. Peki bunu hangi yöntemle yapmayı hedefliyorsunuz? Belki fitness yöntemiyle, belki sadece dışarıda yürüyüş yaparak, belki sadece dışarıda bisiklet sürerek veya evinize alacağınız işte koşu bandı veya bisiklet gibi bazı ekipmanlarla, ya da bir spor salonuna kaydoldunuz, tek başınıza antrenman yapma motivasyonunu çok fazla kendinizde bulamıyorsunuz ve o spor salonun zumba gibi, kardiyo kickbox gibi farklı grup dersleri alternatifleriyle birlikte kendinize bir yöntem belirlemeye çalışıyorsunuz. İkinci bulacağımız sorunun cevabı da bu olacak. Hangi yöntemi tercih ettiğiniz burada çok önemli. Üçüncü sorumuz ise gün, saat ve antrenman yapacağınız süre. Şimdi bu çok önemli çünkü benim daha öncesinde yurt dışına yerleşmeden öncesinde çalıştığım ülkenin en büyük fitness zincirlerinden olan bir kulübün bizlere daha doğrusu söylediği bir istatistik vardı ve o istatistik şuydu: her üye olan üyenin ortalama üyelikte kalma süresi ve spora devam etme süresini araştırdıklarında bu ortalamanın 2,5 ay olduğunu bize söylediler. Düşünsenize, siz bir spor salonuna kayıt oluyorsunuz, 1 yıllık kayıt oluyorsunuz ve o 1 yıllık üyeliğin içerisinde sadece 2,5 ay boyunca bir spor salonuna gidiyorsunuz. İşte burada sizin spor salonuna gitmenizi ya da yöntemi seçtiğiniz spor dalıyla ilgilenip onu devam ettirebilmenizdeki en önemli 3. kritik nokta, yapacağınız antrenmanları hangi gün yapacağınız, hangi saatte yapacağınız ve ne kadar süre ayıracağınız burada çok önemli. Muhakkak eğer ki bir spor salonuna gidecekseniz mutlaka işiniz veya okulunuzla ilgili veyahut da ev işleriyle uğraşıyorsunuzdur veya evden çalışıyorsunuzdur. Bu zamanlamalarınızı tamamen ortaya net ve objektif bir şekilde koyarak antrenmanı yapacağınız saati de belirlemeniz gerekiyor ve mutlaka buna bir de alternatif bir saate eklemeniz gerekiyor. Yine örneğimizden devam edecek olursak, şimdi bu ortaya bir de bir hedef belirledik. İşte kilo verme hedefi olduğunu varsaydık. Sporu da belirledik diyelim. Hadi bu kaba tabiriyle spor salonu olarak belirleyelim ve bir de biz buna bir konum belirleyelim. Örnek veriyorum, İstanbul'da Kadıköy bölgesinde oturuyorsunuz ve işiniz Beşiktaş bölgesinde. Sadece vapurla gidip geleceğinizi varsayıyorum ve ortalama 1 saatlik bir trafikte kalma sürenizi varsayalım. Tamamen farazi konuşuyorum. Bunu siz kendinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Burada önemli olan şey şu: İşiniz saat kaçta başlıyor ya da okulunuz saat kaçta başlıyor? Eğer ki işe başlama saatiniz geç bir saatse o zaman muhakkak bunu işe başlamadan öncesindeki saatlere koymanıza fayda olacak. Veyahut da sabahleyin kendinizde moral motivasyonu ya da enerjiyi bulamıyorsunuzdur ya da birazcık daha uyku sizin için önemlidir. O zaman iş sonrasındaki zamanınızı ortaya çıkartmanız gerekiyor ve bunda da kesinlikle gerçekçi olmanız lazım. Şunu dememeniz gerekiyor: ya işte ben başladım spora, kayıt oldum, işte haftada 5 gün gitsem, işten sonrasında gitsem benim için gayet iyi olur. Peki ama o 5 gün boyunca işiniz stresli mi, stresli değil mi? Veyahut da işten sonrasında kalacağınız zamanda trafik oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bunlar çok önemli etkenler. O yüzden mutlaka haftada işte 2 gün, 3 günlük daha gerçekçi bir hedefler ortaya çıkartın ve bu gerçekçi günlerden sonrasında saatlerinizi belirlemeye çalışın ve 3. kısım ise o saatler içerisinde ne kadar süre kalacağınızı ortaya çıkartmaya çalışın. 1 saat, 2 saat, toplam salona girdiniz ve antrenmanınız bitti, işte duş almanız gerekti veya almak istemediniz. Salona giriş ve çıkış saatinizin arasındaki zamanı totalde belirlemeniz gerekiyor. Bunun sebebi şu: salondan sonra veya antrenmandan sonra size bir artı zaman kalması gerekiyor. Eğer ki artı zaman kalmıyorsa bunun da devamlılığı maalesef olmuyor. İlk başlarda oluyormuş gibi gözüküyor fakat sosyal hayatınızdan yavaş yavaş geri kalmaya başladığınızda çevrenizdeki insanlar artık size çok abarttığınızı ve bunu negatif bir şekilde size yansıtarak bir feedback vermeye başlıyor ve bu da sizi moral motivasyon olarak eksi noktalara doğru çekmeye başlıyor. O yüzden burada gideceğiniz günleri, gideceğiniz saatleri ve salonda kalacağınız saatleri öncesinden gerçekçi bir şekilde ve objektif bir şekilde ortaya çıkartmanız gerekiyor. 4. konumuz ise yer ve konum belirleme. Bunu daha demin de
örneklendirdiğimiz gibi, örnek veriyorum, Kadıköy'de yaşıyorsunuz, Beşiktaş'ta işiniz var. Kadıköy'de yaşıyorsunuz, işte Ümraniye bölgesinde ya da işte Maltepe bölgesinde işiniz var gibi düşünebilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey şu: İşe mi yakın olması gerekiyor, eve mi yakın olması gerekiyor? Evet, yer ve konum belirleme. Bu yer ve konum belirleme şu yüzden çok önemli. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde yaşayan insanların en büyük problemlerinden bir tanesi trafik ve ulaşım problemi. O yüzden trafiği ve ulaşımı hesaba katarak bir spor salonu veya antrenman yapacağınız yer, bölge, nokta, iki ihtimalden bir tanesinin olması gerekiyor. Ya evinize yakın ya da işinize yakın. Evinize yakın olması belki işe gitmeden öncesinde evinizden hemen çıkıp gidip oradan Ağrı, üzerinizi değiştirip işe gitmenizi sağlayacak, veyahut da işinize yakın olması iş çıkışı çok hızlı bir şekilde spor salonuna gidip belki trafik zamanını tamamen spor salonunda vakit geçirerek harcayacaksınız. Daha sonrasında da trafik bittikten sonrasında da siz de evinize gidiyor olacaksınız. Bu yüzden konum ve yer belirlemek çok önemli. Burada şu da devreye giriyor. Hadi diyelim ki spor salonu gibi bir düşünceniz yok. Tamamen outdoor aktivitesi yapacaksınız. O yüzden örnek veriyorum, bisiklet sporunu ele alalım. Tamamen dışarıda sürüş yapacaksınız. O zaman sizin için önemli olan bisiklet rotaları ve tamamen trafiksiz bir alanın ya da minimum trafiğin olduğu saatleri ortaya çıkartmanız gerekiyor. Bu da genellikle sabah, İstanbul için konuşmak gerekirse sabah 5 saatlerinde ya da işte 4,5 saatlerinde tamamen artık kendinizi antrenman içerisinde buluyor olmanız gerekiyor. Zaten çoğu bisiklet grupları da veya koşu grupları da bu şekilde yapıyor. Bu yüzden yer ve konum belirlemek çok önemli. Bu sizin aynı zamanda daha kolay bir şekilde zaman yönetimi yapmanızı da sağlayacak. Geldik işin en cafcaflı kısmına, bütçe belirleme konusuna. Şimdi burada bütçenizi belirlerken insanlar genelde bu bütçe belirlemeyi en başa koyuyor doğal olarak ve haklı olarak. Fakat bunu en başa koymamanız gerekiyor. En başa bu söylediğim ilk 4 maddeyi sıraladıktan sonra 5. sorunun cevabı olarak bütçeyi bulmanız gerekiyor. Bir spor salonuna kayıt olacaksanız evinizin etrafındaki veya iş yerinizin etrafındaki spor salonlarının ücretlerine bakarak, analiz ederek veya kampanya dönemlerini takip ederek bulunmanız gerekiyor. Veyahut da outdoor bir etkinlik yapacaksınız. Örnek veriyorum, şu zamanlarda bisiklete binmek, kürek çekme İstanbul için çok revaçta spor dalları veya tenis oynamak gibi farklı spor dalları var. Dolayısıyla bir bisikletin maliyetinin ne kadar olduğu veyahut da koşu yapacaksınız, bir koşu ekipmanlarının maliyetinin ne olduğu veya koşu yapacağınız bölgeye ulaşımın maliyetinin ne olduğunu aylık ve yıllık olarak bir hesap yapmanız gerekiyor ve bu hesabı ortaya çıkarttıktan sonrasında bu bütçenizi öncesinden cebinize koymanız gerekiyor. Yani bunu her ay ödemek yerine bunu bir yıllık veya 6 aylık bir periyotlar halinde cebinize koyup daha sonrasında bu spora başlamanız gerekiyor. Yoksa daha sonrasında ne oluyor? Farklı ödemeler ortaya çıktıktan sonrasında spora ayırdığınız bütçeden yemeye başlıyorsunuz ve bu da tamamen sizin daha uzun süre devam edememenizi sağlıyor. Bunun dışında 6. konu ise ekipman ve kıyafet belirleme. Şimdi burada ekipman ve kıyafet belirleme ne anlamına geliyor? Şimdi burada şöyle bir örnek vermek gerekiyor. Kendi açımdan şöyle bir örnek vereyim en azından. Ben uzun yıllar boyunca Garmin'in Fenix 1 serisindeki saati kullandım. Spor takip saatini kullandım. Bunu yaklaşık bir 3 yıl, 3,5 yıl kullandıktan sonrasında Apple Watch'a geçtim. Fakat Apple Watch benim için uygun bir ekipman olmadı maalesef. Dolayısıyla ben bunu yaklaşık bir 3 yıl, 4 yıl boyunca kullandıktan sonra şimdi tekrar Garmin'in Fenix modeline tekrar geri dönüş yaptım. Burada önemli olan şey şu: yaptığınız spor dalına uygun bazı spor kişisel ekipmanları ve kıyafetleri almanız gerekiyor olabilir. Bu işte bir bisikletçinin kaskı, ayakkabısı ve bisiklet kıyafetleri olabilir. Koşucu olabilirsiniz. Burada koşu saati, koşu ayakkabısı, şortları gibi şeyler olabilir. Burada önemli olan yaptığınız ve seçtiğiniz spor dalından sonrasında bütçenizin belli bir kısmını bu ekipman ve kıyafetlere ayırmanız gerekiyor olabilir. Burada örnek veriyorum, bir dönem hobi olarak, böyle profesyonel anlamda değil ama tamamen eğlence amacıyla tenis öğrenmeye çalıştım. Birkaç ders aldım ben de. Özel ders almıştım İstanbul'dayken.
Ve bu tenis derslerini almadan öncesinde bana uygun olan tenis ayakkabısını ve raketini aldıktan sonrasında yavaş yavaş ekipmanlarımı tamamlamaya çalıştım. Tabii buraya yurt dışına yerleştirdikten sonra o ekipmanlarımı ayakkabı haricinde İstanbul'da bıraktım. Fakat şimdi buraya geldim. Tekrar tenis oynamak istiyorum ama bunun için bir arkadaşa, benimle birlikte oynayabilecek bir kişiye ihtiyacım var. Tenisi çok seviyorum diye ekipmanımı şimdiden almak istemiyorum. Dolayısıyla burada doğru zamanda doğru ekipmanı almanız çok önemli. Genelde insanların yaptığı hatalar şu oluyor. Spor salonu araştırması yapmıyor, hedef belirlemiyor. Ondan sonrasında yer, konum, bütçe hiçbir şey belirlemeden hemen gidiyor. En yakındaki spor mağazasına hemen kıyafetlerini alıyor. Ondan sonra spor salonuna gidip üyelik fiyatlarını tartışmaya başlıyorlar, konuşmaya başlıyorlar. İşte bu çok yanlış. Bırakın önce sıraladığım maddeleri gerçekleştirin, soruların cevaplarını bulun ve gerçekçi olmak için de bunları yazın. Arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın. Belki sizinle birlikte bu spora başlayacak bir arkadaşınız ya da aile üyesi olabilir. Bununla bir karşılaştırma, bir fikir alışverişinde bulunun. Ondan sonrasında da size en uygun ekipmanları ortaya çıkartın. Dolayısıyla bu İlk kısım, daha bakın spora başlamadık bile, içerisinde var olmadık, antrenman bile yapmadık ama bu ilk sorduğumuz 6 sorunun cevabı bizim için çok önemli. Özellikle ilk 4 madde gerçekten çok önemli. Bunu kesinlikle atlamayın. Mutlaka kısa bir özetlemek gerekirse bir hedefiniz olsun ve bu hedefi gerçekleştireceğiniz son bir zamanınız olsun, bir süreciniz olsun. Bu süreç olmadan kesinlikle ve kesinlikle bir hedef ortaya koymayın. Çünkü belli bir zaman sonrasında tamamen hedefinizden şaşmış veya kaybolmuş olabilirsiniz. İkincisi, bir yöntem belirleyin. Yapacağınız sporu veya hedefinize uygun olan sporu bir yöntemle ilişkilendirmeye çalışın. Belki tırmanış yapmak istiyorsunuz ama mevsimsel şartlardan dolayı her zaman tırmanış yapacak bir hava koşulu bulamıyorsunuzdur veya bir tırmanış yapacak bir kayalık bölge bulamıyorsunuzdur. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Hemen şehrinizde bulabileceğiniz, evinize en yakın kapalı alanda yapabileceğiniz bir tırmanış parkuru, bir boarding bulmanız gerekiyor olabilir. Muhakkak ama muhakkak antrenman yapacağınız günleri, antrenman yapacağınız en az alternatifli 2 saati, 2 farklı saat dilimini ve antrenmanda kalacağınız süreyi belirlemeniz gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Burada da gerçekçi olmanız gerekiyor ve antrenman yapacağınız yeri ve konumu belirlemeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ben İstanbul'dayken Çekmeköy'de yaşıyordum ve dolayısıyla her pazar sabah saat 6'da ben Çekmeköy ormanlarında koşuyordum ve aktif yarışmalar yapıyordum ve ben Çekmeköy'deyken ve aynı zamanda şimdi artık Avustralya'dayım. Avustralya'da trail running kısmında kendi antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Çekmeköy'de koştuğum zamanlarda da yarışlara girip orada muhakkak ilk katıldığım yarışlarda ilk onun içerisinde kalıyordum. Burada da geldim. Burada da koşmaya devam ettim ve burada da katıldığım ilk yarım maratonda da birinciliği kazandım. Dolayısıyla yaptığınız antrenmanlardaki yer konumları çok iyi belirlemeye çalışın. Ben öncesinde çok fazla sahilde veya asfalt zeminde koşmayı seven birisi değildim. Bunu tercih etmiyordum. Hemen ilk tercihim hemen evimin de yakınında olması sebebiyle ben arabayla çok fazla gitmeye ihtiyaç hissetmeden direkt orman parkuruna bağlanabiliyordum. Dolayısıyla bu benim için sürdürülebilir bir antrenman metodu ve konumu oluyordu. Fakat buradayken kaldığım evin konumu denize ve sahil parkuruna yaklaşık 500 ile 700 metre arasında bir mesafede. Dolayısıyla benim bu sefer burada orman parkuruna gitmem en az yarım saat sürüyor. Dolayısıyla artık koşu stilimi ormandan %90 ağırlıklı olarak beton zemine ve sahil kesimine ayırmak zorunda kaldım. Artık bu benim seçeneğim değil, bu benim için bir zorundalık haline geldi. Bütçeyi kesinlikle belirlemeniz lazım. Buna yıllık ne kadar para harcayabilirsiniz ve harcayacağınız parayı ne kadar sürede temin edebilirsiniz? Bunlar çok önemli ve kendinize ayıracağınız, seçtiğiniz spor dalına göre ayıracağınız ekipmanların fiyatı ve kıyafetlerin fiyatı, bunlar çok ama çok önemli. Dolayısıyla bu ilk 6 maddenin cevabını bulmaya çalışın. Bunu bulduktan sonrasında ikinci bölüme geçebiliriz demektir.